Zağnos Paşa'nın hayatının ilk yılları hakkında fazlaca bilgi bulunmamaktadır. Bazı araştırmalarda Rum, Arnavut veya Türk asıllı diye tanıtılır. Dönemin bazı İtalyan kaynaklarında Arnavut asıllı olduğu ve sarayda yetiştiği bildirilir. Bu sonuncu bilgi daha doğru kabul edilebilir. Kaynaklara göre ilk resmi görevi hazinedar başılığıdır. Kısa bir süre sonra hazinedar başılığından Arnavut ili Sancak Beyliği'ne atanmıştır. Zağnos Paşa'nın adı özellikle 2. Murat'ın oğlu Mehmet lehine tahttan feragat ettiği dönemde ön plana çıkar. Sancak Beyliği sırasında 2. Murat'ın Belgrad kuşatmasına katılmış ve ardından Macarların 1442-1443'te gerçekleştirdikleri karşı saldırılarda da muhtemelen orduda bulunmuştur. Son derece sıkıntılı geçen bu dönemde vezirlik makamına getirilmesinin sebebi söz konusu mücadelelerde gösterdiği başarılara bağlanabilir. 2. Murad'ın kızı Fatma Sultan'la evlendiği kuvvetle muhtemeldir. 2. Mehmet ile nasıl tanıştığı ve onun nasıl en yakın adamları arasına girdiği konusunda herhangi bir resmi kaynak bulunmamaktadır. Bununla beraber tahta ilk çıktığında henüz 12 yaşında bulunan ve ağabeyi Şehzade Alaaddin'in vefatı üzerine tek veliaht olarak kalan 2. Mehmet'e bağlanıp Hadım Şehabettin Şahin Paşa ile birlikte güçlü Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'ya karşı siyasi bir muhalefet teşkil ettiği bilinmektedir. Zağnos Paşa, 2. Mehmet'in 1444-1446 yılları arasındaki ilk saltanatında onun tahta güçlü bir şekilde yerleşmesini sağlamaya çalıştı ve sürekli biçimde onu daha atak bir siyaset izlemeye teşvik etti. Bu durum Çandarlı Halil Paşa ile olan anlaşmazlığı ve çekişmeyi iyice tırmandırdı. Zağnos Paşa'nın da içinde bulunduğu grup, Varna Savaşı sırasında 2. Murad'ın tekrar ordunun başına çağrılması meselesine taraftar değildi. Fiilen hükümdarlık makamında bulunan 2. Mehmet'in bizzat sefere iştirak etmesini hem onun saltanatını kuvvetlendirmek hem de kendilerinin Çandarlı Halil Paşa'ya karşı güç kazanmalarını sağlamak için teşvik ediyorlardı. Fakat Halil Paşa ağırlığını koyarak 2. Murad'ın yeniden ordunun başına geçmesini temin etti. Varna Savaşı'nın ardından Halil Paşa'nın muhalefetine rağmen 2. Murad'ın tahta geçmemesi ve oğlunu yerinde bırakması Zağnos Paşa için önemli bir başarı sayılır. Ancak mücadele 1446 yılında Halil Paşa'nın 2. Murad'ı yeniden başa geçirmeye ikna ederek 2. Mehmet'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanınca Zağnos Paşa ve Şehabettin Paşa merkezden uzaklaştırıldı. Zağnos Paşa muhtemelen emekliye sevk edilip Balıkesir'e gönderildi. Onun tahttan indirildikten sonra Manisa'ya yollanan Mehmet'in yanında bulunduğuna dair bilgiler de vardır. Fakat Manisa'ya gidişi daha sonra gerçekleşmiş olmalıdır. Bazı Osmanlı kaynaklarında hem Zağnos hem de Şehabettin Paşa Manisa'da bulunan 2. Mehmet'in atabeyi, lalası, veziri gibi ünvanlarla anılır. Osmanlı tahtının tek varisi olan 2. Mehmet'in yetişmesinde ve ilerisi için ne gibi işlerin yapılacağının planlanmasında Zağnos Paşa etkili bir rol oynamıştı. İstanbul'un fethi için ilk fikri hazırlıklar da muhtemelen bu sırada gerçekleştirildi. Dönemin Bizans kaynaklarında Zağnos Paşa'nın 2. Mehmet'i İstanbul'un alınması için teşvik ettiği ve bu işe büyük bir güçle sarılmasını sağladığı açıkça belirtilir. 2. Mehmet 1451 yılında ikinci defa tahta çıktığı sırada Zağnos Paşa'nın onun yanında bulunup bulunmadığı konusunda kaynaklarda açıklık bulunmamaktadır. Fakat Çandarlı Halil Paşa'yı Vezir-i Azamlık makamında tutan 2. Mehmet'in kısa bir süre sonra Zağnos Paşa'yı yeniden vezirlik makamına getirdiği bilinmektedir. Zağnos Paşa'nın tekrar iktidarda söz sahibi olduğunda 2. Mehmet ile daha önceden planlanan işler üzerinde çalışmaya başladığı tahmin edilir. Padişahla birlikte Karaman Seferi'ne katılan Zağnos Paşa, dönüşte İstanbul'un fethinin ilk önemli adımı sayılan Rumeli Hisarı'nın yapımı işinde büyük bir rol üstlenmişti. Gereken malzemelerin teminiyle görevlendirildi. Ayrıca diğer vezirler gibi Hisar'ın bir kulesinin inşası bizzat ona verildi. Zağnos Paşa, İstanbul'un fethine muhalefet edenlere karşı sürekli Fatih Sultan Mehmet'in yanında yer aldı. Kuşatma sırasında stratejik açıdan büyük öneme sahip Haliç surları karşısındaki kesimde Galata-Kasımpaşa sırtlarında konuşlandı. Burada kurduğu, içinde havan topları bulunan bataryalarla limandaki Bizans ve İtalyan gemilerinin hareketini önlemeye çalıştı. Donanmanın karadan yürütülmesi işinde de önemli bir rol üstlendi. Onun kuşatmanın en kritik yerinde yardım gemilerinin limana girdiği 20 Nisan gecesi Osmanlı ordugahında yaşanan sıkıntılı saatlerde muhaliflere karşı direnip kararsızlık içinde bulunan 2. Mehmet'i yeniden şevke getirdiği ve savaşın devamını sağlamada pay sahibi olduğu bilinmektedir.
Özellikle kuşatmanın son günlerinde umumi hücumun yapılacağı sırada batıdan gelen endişe verici haberler üzerine yapılan toplantıda Bizans'a yardım gelmesinin mümkün olmayacağını, Bizanslı müdafilerin iyice zayıflatıldığını, surların da çökertildiğini söyleyerek telaş ve endişeyi yatıştırdığı ifade edilmektedir. Ayrıca İstanbul'a girilmesinin ardından Galata'daki Cenova teslim olmasını sağladığı ve onlara verilen ahitnameyi hazırladığı bilinmektedir. İstanbul'un fethinden sonra görevinden alınıp idam edilen Çandarlı Halil Paşa'nın yerine Zağnos Paşa Vezir-i Azamlık makamına getirildi. Böylece siyasi iktidarı doruk noktasına ulaşmış oldu. Hatta kızını 2. Mehmet'e vererek onun kayınpederi oldu. Zağnos Paşa Vezir-i Azamlık makamında fazla uzun kalamadı. Yaklaşık 1455 yılında Vezir-i Azamlık makamına Mahmut Paşa'nın getirilmesiyle Zağnos Paşa'nın Balıkesir'e sürüldüğü iddia edilmektedir. 2. Mehmet, Zağnos Paşa'yı yakınında tutmamakla birlikte ona Taşra'da bazı önemli görevler vermeyi de ihmal etmedi. Gelibolu Sancakbeyliğine ve Kaptan-ı Deryalığa getirilen Zağnos Paşa bazı askeri faaliyetlerde bulundu. Özellikle bu kesimde yağma ve tahribatta bulunan meşhur bir korsanı takip edip yakalattı. 1459 yılında Semadirek ve Taşoz'daki Latinlere karşı başarılı seferler düzenledi. Adaları ele geçirdi, halkını da İstanbul'a yerleştirdi. Fatih Sultan Mehmet'in 2. Mora Seferi'nde önemli görevler aldığı da bilinmektedir.